Kas iskelet sistemi ilaçları grubunda yer alan naproxen, 3 farklı ambalajlarda bulunmaktadır. Kontrollü ilaç salınımlı naproxen CR 750 mg'lık 10 ve 30 tabletlik blister ambalajlarda, bağırsakta çözünen naproxen EC ise 250 ve 500 mg'lık 20 ve 60 tabletlik blister ambalajlarda sunulmaktadır. Naproxen'in etken maddesi naproxen'dir. Naproxen tablet normal reçeteli bir ilaçtır. Naproxen film tablet nedir, ne için kullanılır? Naproxen film tablet, vücutta iltihap ve ağrıya sebep olan hormonları azaltarak iltihap giderici ve ağrı kesici etkiler gösterir. Ayrıca ateş düşürücü etkisi de mevcuttur. Naproxen tablet, osteoartrit, romatoid artrit, juvenil romatoid artrit ve ankilozan spondilitin sebep olduğu ağrılar, bel ağrısı, sırt ağrısı, boyun ağrısı gibi akut kas iskelet sistemi ağrıları, akut gut artriti ağrıları, tendon ve burs iltihabına bağlı ağrılar, siyatik ağrı, kas ağrısı, akut migren ağrıları, baş ağrısı, diş ağrısı, diş çekimi sonrası veya ağız içi ameliyatlarında görülen ağrı ve iltihabi durumlar, kulak burun boğaz iltihabına bağlı ağrılar, kaza veya spor yaralanmalarına bağlı burkulma, incinme ve ezilme sonucu gelişen şişlik ve ağrılar, bayanlarda rahim içi araç yerleştirilmesi, kürtaj sonrası, sezaryen sonrası ve doğum sonrası ağrılar ile adet dönemi ağrılarının giderilmesinde kullanılmaktadır. Naproxen film tableti kullanmadan önce bilinmesi gereken hususlar şunlardır. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez. Daha önceden aspirin ve türevlerinden herhangi bir ilaç kullandığınızda astım atağı, nazal polip, nezle veya derinizde alerjik reaksiyonlar geliştiyse bu ilacı kullanmayınız. Tedaviniz sırasında bu belirtilerden herhangi biri görüldüğünde ilacın kullanımını kesiniz. Bypass ameliyatı öncesi ve sonrası ağrılarda bu ilacı kullanmayınız. Ciddi karaciğer veya böbrek yetmezliğiniz ya da kalp yetmezliğiniz, süregelen iltihaplı bağırsak hastalığınız, aktif veya tekrarlayan mide ve bağırsak ülseriniz varsa ya da kanama geçirdiyseniz bu ilacı kullanmayınız. İlacın kullanımı nadiren de olsa bazı hastalarda mide veya 12 parmak bağırsağı ülseri ve mide veya bağırsaklarda kanama oluşturabilir. Siyah, kanlı ya da katranımsı dışkı ve kanlı öksürük ya da kahve telvesi görünümünde kusma gibi kanama belirtilerinden herhangi biri görüldüğünde ilacın kullanımını derhal kesip doktorunuza başvurunuz. Tedaviniz sırasında göğüs ağrısı, halsizlik, nefes almada zorluk, konuşmada bozukluk, görme ve denge bozuklukları gibi kalp ve dolaşım problemlerinin herhangi biriyle karşılaşırsanız tıbbi yardım için doktorunuza başvurunuz. Bazı durumlarda naproxen tablet kullanımı özel dikkat gerektirir. Eğer herhangi bir sağlık sorununuz, özellikle kalp rahatsızlığı, kalp yetmezliğiniz varsa veya daha önceden geçirmiş olduğunuz kalp krizi ya da felç öyküsü, kontrol altına alınamayan yüksek tansiyon, kanama ve pıhtılaşma bozukluğu, kansızlık, astım, saman nezlesi, burunda polip ve akıntı, karaciğer veya böbrek fonksiyon bozukluğu, mide ülseri veya mide kanaması geçmişi, kolit, Crohn hastalığı gibi iltihabi bağırsak hastalığı veya şu an var olan hazımsızlık, mide ekşimesi gibi sindirim sistemi problemleriniz varsa ya da 65 yaşın üzerindeyseniz doktorunuzu bilgilendirmeden bu ilacı kullanmanız önerilmez. İlacın kullanımı bazı hastalarda sersemlik, baş dönmesi gibi yan etkilere sebep olabilir. Eğer bu yan etkiler sizde de görülürse, araç veya makine kullanmak gibi dinç ve uyanık olmayı gerektiren aktivitelerde dikkatli olunuz. Tedaviniz sırasında alkol kullanmaktan kaçınınız. İlacın alkolle birlikte kullanımı mide kanaması riskini arttırabilir. Hamilelik döneminde çok gerekmedikçe bu ilaç kullanılmamalıdır. Emzirme döneminde ilaç anne sütüne geçer ve emzirilen bebeğe zarar verebilir. Doktorunuza danışmadan bu ilacı kullanmayınız. Naproxen tablet nasıl kullanılır? Doktorunuz bu ilacı size nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir.
Tedaviniz süresince mutlaka doktorunuzun direktiflerine uymalısınız. İlacın her dozunu bir bardak dolusu su ile birlikte alınız. Ağrının daha hızlı rahatlaması için tableti emilimi daha kolay olacağından aç karnına almanız önerilir. Mide rahatsızlığınız varsa yemekten sonra tok karnına alınız. 16 yaşın üzerindeki çocuklar ve yetişkinlerde günlük önerilen doz günde bir tablettir. 16 yaşından küçük çocuklarda kullanımı önerilmez. Ancak jüveli romatoid artrit olan 5 yaşından büyük çocuklarda 12 saat aralıklarla kilogram başına 10 mg doz olacak şekilde günde 2 defa kullanılabilir. Yaşlı yetişkinlerin mide ve bağırsaklarla ilgili yan etkilere maruz kalma riski daha fazladır. Bundan dolayı yaşlılarda en düşük doz kullanılmalıdır. Naproxen tabletin kullanımıyla oluşabilecek olası yan etkileri ise şunlardır: kansızlık, baş dönmesi, sersemlik, yorgunluk, ışığa hassasiyet, sanrı, nefes almada güçlük, çarpıntı, görmede bulanıklık, böbrek rahatsızlıkları, ödem, susuzluk hissi, midede ülser, mide yanması ve ekşimesi, kusma, ishal veya kabızlık, deride döküntü, kaşıntı, lekelenme ve çabuk morarma seyrek görülen yan etkilerdir. Bu video ilacı tanı kanalı tarafından yayınlanmaktadır. Video sizin için faydalı olduysa destek için videoyu beğenip kanala abone olun. Görüşlerinizi ve sorularınızı yorum bölümünde paylaşın. Sağlıklı günler dilerim.